Tamam. Evet. Herkese selamlar. Uzun zamandır hücresel vitaminler, lipozomal vitaminler için bildiğiniz gibi hem çocuklarımız için hem yetişkinler için bu vitaminleri İsa Hoca ile birlikte hazırladık. Bugün bu vitaminler hakkında, lipozomal, hücresel vitaminler hakkında İsa Hoca'yı dinleyeceğiz. Karşınızda Doktor İsa Özburun. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Doktor İsa Özburun. Ben Türkiye'de doğdum ama Almanya'da Köln Üniversitesi'nde tıp okudum. Ve ondan sonra Amerika'ya giderken geçici sadece İngiltere'de 6 aylık kalıp ondan sonra Amerika'ya gitmek niyetiyle geldim. İngiltere'de kaldım. 99'dan beri oradayım. Hem sizden birisiyim. Almanya'da büyüyen bir doktor. Ama İngiltere'de aile hekimi uzmanlığı yaptım. Orada da senelerdir, 15 senedir belli NHS'te çalışıyorum. Yani oradaki SSK diyelim, işte Gesundheitssystem. Aynı zamanda Londra'da da özel kliniklerde çalıştım. Benim ilgi alanım ortomoleküler tıp. Ortomoleküler bilmiyorum ne kadar ilginiz var. Ortomoleküler tıp demek yani yeterince miktarda vitamin tedavisi demek. Yani orto demek doğru demek. Moleküler derken biz ağırlıklı ben o tür tedaviye yönelik hastalarıma bilgi ve tedavi yöntemleri uyguluyorum. Alptekin hocamızla da bir 5 senedir falan tanışıyoruz. Tanıştıktan beri Alptekin hocam dedi ya niye biz yapmıyoruz? Biz yapalım lipozomal hastalarımıza ek tedavi olsun. Beni ikna etti ve bu işe beraber giriştik ve gördüğünüz gibi UK Vital Company'mizi kurduk. Ve lipozomal vitamin şu an geliştiriyoruz. İnşallah yakında piyasada olacak. Çok benden sunum da istedi. Şimdiye kadar dedim ya bekleyelim biraz zaman alsın. Ürün yok daha ortada. Neyse bugüne ikna etti ve bugün ilk sunumumu yapıyorum size. Gördüğünüz gibi lipozomal vitamin ve mineraller hakkında size sunum yapacağım. Birinci slaytımızı alabiliriz. Lipozomal nedir bilmiyorum ne kadar bilginiz var. Lipozomal demek fosfolipid ve kolesterolü yüksek frekanslı ultrasonda bir işleme maruz kıldıktan sonra istediğimiz kıvamda bir yuvarlak sferik particle dediğimiz partikel oluşturuyor ve bunda hemen hemen hücre duvarıyla eşit bir moleküldür. Ve bunun içine de istediğimiz maddeleri koyabiliyoruz. Vitaminler, mineraller, ilaçlar ve bilmiyorum hiç aldınız mı, satın aldınız mı? Piyasada çok çeşitli ürünler var. En çok yaygın olan vitamin C'dir ve ona benzer. Neden lipozomal? Neden normal vitaminden faydası nedir? Farkı nedir? Lipozomalın avantajı bu. Çünkü hücre duvarına eşit olduğu için emilme oranı çok yüksek. Mesela bağırsaktan kana geçme ihtimali çok yüksek ve enerji olmadan vücut bunu emebiliyor. Hemen kana geçebiliyor. Kandan da hücreye direkt geçebiliyor. Yani normal bir vitamin C kullandığın zaman belki bunun vücut %10'unu emiyor. Gerisi idrar yoluyla başka yollarla çıkıp geri gidiyor. Ama lipozomal değil. Lipozomalda tam tersi. %70'den %90 oranını vücut alıyor kana ve hücreler ulaştırıyor. Ve bunun içinde enerji sarf etmeden oluyor. Onun için lipozomalın avantajı var. Miktarı, konsantrasyonu az da olsa faydası vücuda daha çok çünkü daha çok konsantrasyonda vücuta giriyor. Avantajı bu. Onun için lipozomal yapmaya karar verdik. Ve bu ürünlerimizden birkaç tanesi. Omega 3, HTP, fosfolipid, amino asit, DHEP, androstenediol, vitamin E, A, B, B grubu, B kompleks, C, D3, E, K, pantotik asit, minerallerden selenyum, çinko, demir, copper, iodin, iot demek, magnezyum, folik asit. Ondan sonra amino asitler var içinde. Larginin, ginkgo biloba, koenzim Q10. Bunların hepsine bakarsanız çok çeşitli faydaları var. Hepsi de antioksidan, hepsinde çeşitli faydaları var vücutta. Next slide. Bu insanın metabolizmasını gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi sitrat siklus var mesela. Burada aldığımız şekerden vücut üretiyor. Enerji molekülleri ATP. Burada en çok kullanılan maddelerden bir tanesi magnezyumdur. Başka
bu nükleoid metabolizmi, bu gördüğünüz gibi amino asit metabolizması, burası lipid metabolizması. Yani kaç binine yakın bir metabolik bir maruz bizim vücudumuzdan çalışması için bunların hepsi olması gerekiyor. Ve burada çeşitli yerlerde mineraller ve vitaminler gerekli. Buyurun. Şimdi bizim vücutumuzun en azından 30 ve 40 mineral ve vitaminlere ihtiyacı var. Enzimlerden bunun çalışması için. Amerika'da ve İngiltere'de tavsiye edilen RDA var. Recommended Daily Allowance. İnsanların eksiklikten ölmemesi için tavsiye olan oran odur. Ama o oran gerçekten çok düşük. Şu anki mesela Amerika'daki yapılan araştırmalarda %70 insanlarda vitamin D eksikliği var. %60'ında vitamin E eksikliği var. Toplumun. %45'inde magnezyum eksikliği var. %35'inde kalsiyum eksikliği var. %35'inde yine vitamin K eksikliği var. Vitamin A %34'ünde eksik, vitamin C %24'ünde eksik, çinko %8, B6 %8, folik asit %8. Bu örnekleri. Next slide. Evet. Yani vücutta deficiency dediğimiz yani eksiklik olmasa bile yani eksiklik olsa bile bu hemen insanı ölüme sürüklemiyor. Ölmüyoruz. Vitamin C'yi gördüğümüz gibi çoğu insanlarda eksik. Hepsi ölmüyor eksik olduğu için. Bunun nedeni ne? Niye eksik olduğu halde diyor ki yani tamam eksik ama ben hayattayım, istediğim her şeyi yapıyorum. Bunun nedeni niye eksik? Niye kafamızı onun için yoralım diye düşünüyoruz. Yani ben çalışıyorum, yapıyorum, bir sorun yaşamıyorum. Arada sırada alırım, almam işte. Bunun açıklaması neden eksik olduğu halde biz halen hayattayız. Açıklaması şu, vücut vital fonksiyonlar dediğimiz yani gereken fonksiyonları onlar için bu vitaminleri kullanıyor. Eksik de olsa olanları onun için kullanıyor. Bu ne demektir? Kalbin çalışması için, kasların çalışması için, reproduktif organ yani cinsel organların çalışması için kullanıyor. Az da olsa bunlara harcıyor. Başka şeylerden çalıyor. Mesela bunun arkasındaki nedeni açıklamak istersek nasıl halen biz hayattayız ve bunun manası ne? Niye vücut bunu yapıyor? Yaparsak, farkına varırsak şimdi vücutta eksik olmasının nedeni eskiden insanlar ava giderken her zaman bir av yakalayamıyor. Veyahut da yazdan kışa kadar bazı yiyecekler eksik. Vücut ne yapıyor? O dönemleri overbridge yapıyor. Yani geçirmeye çalışıyor. Nedeni de o. Yani sadece gereken vital organlara bu mineralleri, vitaminleri kullanıyor. Ve bu oruç döneminde geçici olduğu için onu tasfiye etmeye çalışıyor. O yüzden vücut idare edebiliyor. Yani belirli dönemlerde vitaminsiz, mineralsiz bir şekilde halen çalışabiliyor. Ama maalesef bu uzun süre kronik bir şekilde maruz kalırsa vitamin eksikliği ve mineral eksikliği bunun bir maalesef şeyi var. Cost dediğimiz bunun bir şeyini ödüyoruz sonunda. Ödemenin sonunda nasıl oluyor? Mesela vücutta maruz kaldığımız bizim genlerimiz sürekli oksidatiflere maruz kalıyor. Oksidatifler nedir? Mesela radyasyon. Güneş ışığına çıktığımız zaman güneş ışınları radyasyon üretiyor. Bu vücutumuzdaki hem faydalı radyasyonun UVB, UVA radyasyon faydalı etkileri var. Vitamin D üretiyor. Aynı zamanda da zararı da var. Çünkü DNA'ya radyasyon ışıkları zarar veriyor. Aynı zamanda toksinler, yediğimiz, içtiğimiz, kimyasallar, ondan sonra stres, hayatsal stres. Bu da DNA'ya zarar veriyor. Kimyasal yollardan. Bunlar rutinli, senelerce bizim maruz kaldığımız şeyler, bu stresörler. Bunlar için vücut bunları DNA repair yani vücut bunları onarıyor normal bir durumda. Yeterli vitamin ve yeterli
minerallerimiz olduğu zaman bunları onarıyor. Ama yeterli vitamin olmadığı zaman, yeterli minerallerimiz olmadığı zaman vücut buralardan kısıyor. Kıstığı zaman bütün bu genetik zararlı ortamlardaki DNA damage diyelim zararı zamanla toplanıyor. Accumulation diyoruz. Ve ileri yaşlarda 40 yaşlardan sonra yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu sefer kronik hastalıklar ortaya çıkıyor. Önceden olmadan, ailede olsa olma mutasyonlar oluyor. Yeni hastalıklar ortaya çıkıyor. Ondan sonra kanser ortaya çıkıyor. Veyahut da erken yaşlanıyorsunuz. Çok stres, çok maruz kalan bir insan yeterince vitamin ve mineral almadığı zaman birden 40 yaşından sonra birden çökebiliyor. Mesela 60-70 yaşı gibi gösterebiliyor. Çünkü vücut birden bu zararı ortaya koyabiliyor. Yeterince yani kronik eksiklikten kaynaklaşan hastalıkların arkasındaki teori budur. Mesela hamile kadınlarda vitamin eksikliği olduğu zaman kronik bir şekilde çocuklarda otizm, ADHD, epilepsi yol açabiliyor. Nedeni eksik olduğu zaman çocuk gelişemiyor yeterince. Ve tahminimize göre otizm neden artıyor? ADHD neden artıyor? Çünkü hamile kadınlarda da bu deficiency, eksiklik var. Ama ölçülmüyor. Çoğu insanlarda bunun farkında değil. Size şimdi birkaç makaleler gösteriyorum. Bunlar yeni bir şey değil. Çok uzun zaman olan bilgiler. Ama maalesef tıp eğitiminde bunlar verilmiyor. Ve halka da bu bilgi yok. Halbuki uzun zamandır bile belgesel olarak yayınlanmış ve mevcut. Mesela JAMA, Journal of American Medicine Association publish, 2012'de publish edilmiş. Yani basit, ucuz bir multivitamin herkes alsa toplumun %8'i daha uzun yaşayabilir. Yani şu anki ölen toplumun %8'i çok basit bir ucuz bir multivitaminler var, her yerde satılıyor. Her gün bir tane alınsa araştırma onu gösterdi 2012'de. Journal of Nutrition 2009'da bütün doktorların ve hemşireleri araştırmışlar. %75'i Amerika'da vitamin alıyormuş. Bunların hepsi salak değil. Sağlık elemanlarının çoğu %75'i vitamin alıyor. Görüyorsunuz. Yani bizim bildiği bir şeyler var demek ki. Aynı zamanda JAMA 2010'da yine kaynak. Vitamin B, metionin, folik asit karışımını alırsanız akciğer kanserini %50'ye düşürebilirsiniz. Akciğer kanser riskini. Ondan sonra vitamin D araştırmalar. American Heart Association Journal 2011'de vitamin D'ye atlamayalım. Her gün yeterince vitamin D alırsanız, ki yeteri demek yani 70 nanogramın üzerinde olması gerekiyor mililitre başında. Kanser riskini %77'ye düşürebiliyorsunuz. %50 yaşlılarda düşüp ve bellerini kırmayı, kalçalarını kırmayı engelleyebiliyorsunuz. Çocuklarda ve yetişkinlerde %88'i diyabeti önleyebiliyorsunuz. Antibiyotik kullandığınız zaman vitamin D alırsanız efficacy yani etkisini %100 artırabiliyorsunuz. Vitamin D alırsanız normal bir oranda. American Heart Journal 2011'de araştırmana göre günde sadece 500 miligram çok düşük bir doz aslında alırsanız vitamin C kalp yetmezliğini çok büyük bir oranda düşürebiliyorsunuz. Kanser tedavisinde, kemoterapide vitamin C ile beraber kullanırsanız remisyonu inanılmaz çok güzel artırabiliyorsunuz. Next slide. Vitamin E'ye gelelim. Günde 300 ünite alırsanız akciğer riskini %61 düşürebiliyorsunuz. Bu New England Journal of Family Medicine araştırması 2008'de. Bunlar hepsi kanıtlanmış. Prostat kanser riskini 300 alırsanız %35 düşürebiliyorsunuz. International Journal of Cancer 2011'de. 800 ünite alırsanız karaciğer yağlanması bir gün kime ultrason yaparsak insanların %80'inde karaciğer yağlanması çıkıyor. 8 ünite vitamin E alırsanız onu
tedavi edebiliyorsun. New England Journal of Early Medicine 2010'du. 400'den 800 ünite aldığınız zaman kalp krizini %77 düşürebiliyorsunuz. Lancet Journal İngiltere çok meşhur bir Lancet Journal 1996'da kanıtlamıştır. 2000 üniteden fazla alırsanız Alzheimer hastalığının semptomlarını düşürebiliyorsunuz. Hayat hacmini artırabiliyorsunuz. 2 katına çıkarabiliyorsun. Yani mesela 10 sene yaşayacaksa belki 15-20 sene yaşayabiliyor. Ondan daha çok hayat kalitesi artıyor. Hasta tuvalete gidebiliyor, kendi güncel işlerini yapabiliyor. Daha az bağımlı oluyor. Vitamin B3'e geçelim. Niasin. Çocuklar behavioral disturbance dediğimiz davranış dışı bozukluğu çocuklar. ADHD, otizm, Asperger. Günde 1000 mg üstü kullanırsanız bunların semptomlarını inanılmaz güzel düşürebiliyorsunuz. Çok faydası oluyor. Bizim tedavi ettiğimiz çocuklarda bu mesela mükemmel bir tedavi. En çok da bunlar için yapıyoruz. Artı vitamin C ve B6 alırsanız otizme inanılmaz faydası var. Yani tedavimizi kat kat artıracağını düşünüyoruz. Ki bunlar hepsi ispatlanmış tedaviler. Ama hiç kimse duydu mu bunları? Hiç kimse kullanıyor mu? Hiç kimse tedavi yapıyor mu? Yok. Tabii bu sadece vitamine dayanarak tedavi ummamak lazım. Aynı zamanda çocukların hayat tarzını, yaşam tarzını değiştirmemiz lazım. Bunu Doktor Abraham Hofer, psikiyatrist, adam kitap yazdı. 50 sene önce. ABC of Nutrition for Children. Orada yazıyor. Şekeri kısacaksınız, processed food vermeyeceksiniz. Artificial color, suni şeyler var, onları yok edeceksiniz. Çocukları doğal, sağlıklı, taze yiyeceklerle besleyeceksiniz. Ve bu tedavide o uyguladı hepsi. Hepsinde de çok büyük başarılar aldı. Bugün sadece Amerika'da 5 milyon çocuk Ritalin alıyor. Bu 1990'daki kayıtlarına. Belki daha da fazla şimdi. 90 neredeyse 20 sene olmuş. Evet, 30 sene. 60'tır. 2011'de %75'i bu çocukların ilaç kullanıyor. ADHD. Yani inanılmaz rakamlar. Vitamin A'ya gelelim. Vitamin A eksikliği neye yol açıyor? İmmün sistem bağışıklığının düşüyor. 1986'da kanıtlanmış bu. Yetersiz olduğu zaman. American Journal of Public Health 1990'da insanlarımız sadece 10'u yeterince vitamin E'ye alıyor. Demek ki %90'ında eksiklik var. Vitamin B kompleksi bunlar B1, B3, B6, B5 eksikliğinde mesela ne oluyor? B1 eksikliğinde beriberi hastalığı oluyor. B3 eksikliğinde pellagra hastalığı ama bunlar çok çok düşük olursa. Mesela vitamin C eksikliği skorbuta yol açıyor. Çok düşük olursa eskiden mesela denize giderlerdi. Denizde çalışan matrozun diyelim. %50'si ölürdü gemi seyahatinde. Çünkü vitamin C almadıkları için. Sonra öğrendiler ki vitamin C alırsak, sauerkraut yersek vitamin C eksikliğimizi karşılayabiliyoruz. Ama bu sadece skorbut. Skorbut gerçekten çok düşük olması lazım ki ölmek için. Ama çoğumuzda vitamin C eksikliği var. Gösterdiğim gibi %30, %40 civarında eksiklik var. Bir geri gidebilir misin bir dakika? Vitamin C'yi kanıtlanan 1948'de bakın tabi 1940'da Southern Medicine of Surgery February kim tarafından? Professor Klenner. Varus pneumonitis treatment vitamin C. Viral ve bakteriyel tedavide inanılmaz etkili vitamin C. Ta o zaman kanıtlanmış ve bu Professor Klenner 20 çocuğa polio hastalığı olan 20'sine vitamin C enjeksiyon yapıyor. 20'sini de %100 cure yani tedavi ediyor. Poliodan kurtarıyor. İnanılmaz. Adam bunu yayınlıyor. Hiç kimse şey yapmıyor. Halen polio aşısını çıkardılar ve dayıyorlar insanlara. Neyse. Bakalım. Devam et. Vitamin D'yi biraz anlattık. Gördüğümüz gibi vitamin B nasıl üretiliyor? Bazı yiyeceklerde var. Ama en çok miktarı güneş ışığıyla, UVB radyasyonla oluşuyor. Vücut bunu alıyor, kullanıyor. Kalsiyum üretiyor vitamin K ile beraber. 1000 tane gende kullanıyor vitamin D. 1000 tane vücutumuzda. Fat soluble olduğu için yani yağ çözünürlüğü olduğu için aşırı şişman insanlarda
vitamin D'ye ihtiyacı daha da fazla. Çünkü yağda çözüldüğü için yağda kalıyor. Vücut onu kullanamıyor. Yaş ilerledikçe vücut daha da az vitamin D üretiyor. Onun için yaşlandıkça daha fazla almamız lazım. Ahey Altidükan işte İngiltere, Almanya, Türkiye 9. ay 10. aydan sonra vitamin D güneşe de çıksan vücut üretmiyor. Çünkü yeterince UVB radyasyon oluşmuyor. Ve tavsiye edilen en azından 50 ama normali 70'in üzeri olması lazım. Şimdi yapalım. %70'i bizde az çıkacaktır. İnsanlarımızın her 10 kişiden 7'sinde vitamin D eksik çıkacaktır. Almıyorsanız. Vitamin K. Yeşilliklerde vardır. Ondan sonra turşu gibi yiyeceklerde vardır. Fermented. Mesela Japonlardaki kullandığı fermented natto beans. En yüksek orada. Varsa imkanınız natto beans alın. Vitamin K nedir? Kan pıhtılaşmasında K1 ihtiyacı vardır vücudun. K2 vitamin D ile beraber alınması gerekir. Kalsiyumu istenildiği şekilde yönetebilmek için. Kalsiyumu vitamin D'yi alırsanız vücut kalsiyum alıyor ama kalsiyumu kullanabilmesi için vitamin K'ye ihtiyacı var vücut. Bunu kemiklere kullanıyor. Kemiklerin erimemesi, kemik erimesini önlemek için vitamin K2 ile vitamin D almanız lazım. Ve başka metabolizmalarda kullanılan kalsiyum hepsini vitamin K şart. İnanılmaz bir derece şart. Yoksa bu vitamin K'siz alırsanız vitamin D'ye sadece yüksek kalsifikasyona yol açıyor. Bu da damar kireçlenmesine yol açıyor. Vasküler demansa yol açabiliyor. Kalp krizi açabiliyor. Felce yol açabiliyor. Onun için vitamini de nasıl kullanılması gerekir bilmek gerekiyor. Next page. Vitamin D. Başka ne faydası var? Regülasyon. Triptofan 1 bağırsaklarda vitamin D varsa serotonin üretiliyor. İndiriyor. Yani prodüksiyonunu azaltıyor. TPH2, triptofan 2 vitamin D varsa beyinde serotonini artırıyor. İki farklı şey var. Serotonin çok ilginç bir vazifesi var. Bağırsaklarda düşük olması lazım, beyinde yüksek olması lazım oranı. Ve vitamin D eksik olduğu zaman ne yapıyor? Otizme yol açıyor. Hatırlıyorsanız hamileler vitamin D ölçmemiz lazım. Vitamin D vermemiz lazım hamileleri ki çocuklarda otizmi önlemek için. Araştırmalardan birisi o çıktı. Vitamin D eksik olunca ne yapıyor? Beyindeki serotonin oranı çok düşük oluyor. Ama bağırsaklarda yüksek artıyor. Bu araştırmalara göre bu otizme yol açıyor. Erkek çocuklarını, erkek bebekleri en çok etkiliyor çünkü dişi bebeklerde veyahut da fetüslerde estrojen ürettiği için otizm kız çocuklarına daha az rastlıyoruz. Çünkü estrojen koruyor. Ve aynı zamanda TPH'yı üretmesinde faydası olduğu ortaya çıktı. Onun için erkek çocuklarında daha fazla otizme rastlıyoruz. Aynı zamanda triptofan ve vitamin D T sel aktiviteyi etkiliyor kalsinorin üzerinden. Bu da bağışıklık sistemin çalışmasına çok inanılmaz faydası var. Yeterince olmadığı zaman alerjilere yol açıyor. Çocuklarda alerjiler de artıyor. Farkındaysanız gittikçe daha çok fazla çocuk asma, ona alerji, buna alerji, en ufak şeylerde alerji. O da sayılar burada biz bakmadık ama alerji sayıları inanılmaz arttı. Vitamin D tedavisi nasıl yapılması lazım? Her hamile kadının vitamin D'si ölçülmesi lazım. Hepsine yeterince hatta fazlası verme. Toksik bir şeyi yoktur. Bir de bazı insanlarda vitamin D polimorfizm vardır. Onların ihtiyacı normal insanlardan 10 katı daha üstün. Onu da ancak araştırırsanız, tarama yaparsanız bulabiliyorsunuz. Yeterince ben vitamin D alıyorum diyorsunuz. Ben 3000, 4000, 5000 alıyorum diyorsunuz. Ama kan tahlili yapıyorsun. Çok düşük. Neden? Bu insanlarda vitamin D polimorfizm var. Onlara 10 katını vermek lazım. Bunu bilmiyoruz. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. Aynı zamanda başka şey var. Aşağıda vitamin D ve DHA, omega 3 eksikliği aynı zamanda olduğu zaman bu ne yapıyor? Bu da serotonin metabolizmasını etkiliyor. Serotonin düşük çıktığı zaman beyinde depresyon, anksiyete, şizofreni, ADHD'ye yol açıyor. Omega 3 ve DHA neden o kadar mühim? Onu da gösteriyoruz vitamin D. Yani bu bir senfoni. Bir vitaminle olmuyor bu iş. Hepsini bir orkestra gibi yönetmek gerekiyor ki en fazla, en verimli şeyi alabilmemiz için.
Onun için bunlar neden çağımızda artıyor? Depresyon, anksiyete, şizofreni, ADHD bir nevi açıklıyor. Magnezyuma gelelim. Buraya yanlış yazmışım. 300 değil, 3000 tane enzimde magnezyum gerekiyor. Magnezyum olmadan bu metabolizma işlemiyor. Energy production en basiti ATP mesela biliyorsunuz. Sitrat siklüsü anlattım size. Magnezyum olmadan olmuyor bu. Mitokondriyalar çalışmıyor. Yeterince enerji üretemiyor vücut. Orada gerekli bak en basiti. Magnezyum olmadığı zaman sinirsel akım olmuyor. Magnezyum çok mühim. Kas aktivitesine gerekli. Onun için TMS tedavisi yapıyoruz biz. Nöroplastisi yapıyoruz. Ama magnezyum eksik oldu mu işe yaramıyor. Boşuna. Magnezyum vereceksiniz ki yani temel taşlarını vereceksin vücuda, sinirlere, beyin hücrelerine ki o kullanabilsin, aktiviteyi, nöroplastisi geliştirebilsin, devreye sokabilsin. Ve dediğim gibi DNA damage'de şart magnezyum. Magnezyum eksik olduğu zaman ne oluyor? Erken yaşlanıyorsunuz. Bütün önceki anlattığım kanser riski artıyor. Bütün mutasyon riski artıyor. Hepsi artıyor. Ve magnezyum antidepresan etkisi var. Kim araştırmış bunu? George E.B. Carent, Magnesium and Major Depression kitap yayınlamışlar. Buyurun. ISBN numarası da burada. Açın, alın, okuyun. Gerekli. Antidepresan tedavisi için magnezyum şart. Aşırı kilolu insanlarımızda kronik eksiklik var. Mineral ve vitamin eksikliği. Neden? Çünkü bunlar daha fazla yağ çözünürlüğü olduğu için vücut kullanamıyor onu. Yağ içinde çözünürlüğü için yeterince olmuyor. Daha da fazla alması gerekiyor onların. Ve yeterince olmadığı zaman ne açıyor bu? Kalp krizine, tip 2 diyabete yol açıyor, kansere, nörojenik hastalıklara yol açıyor. Ve ortalama yaş oranı 7 sene daha erken ölüyor. Aşırı kilolu insanlarımız. Nedeni de bu. Araştırma onu gösterdi. DNA damage'ı nasıl araştırabiliriz? Bir test var. Gamma H2X diye ölçülebilir. Pahalı bir test. Ama gerçekten sizin genetik damage'i görmek istiyorsanız, genetik zararınızı görmek istiyorsanız bunu ölçmek gerekiyor. Yapılabilir ama hepsi para. Çinko eksikliği minerallerden bir tanesi. Essential trace mineral yani kaçınılmaz essential minerallerden bir tanesi. Yine bu da bir sürü metabolik proseslerde gereken bir madde. Eksikliği ne açıyor? Kronik fatik sendrom. Belki farkına varmışsınız. Doktor olarak, hasta olarak gittiği zaman kronik hastalar sayısı gittikçe artıyor. Elini kolunu takatsizlik böyle. Eksik olduğu zaman ne yapıyor? Bağışıklık sistemi çöküyor. Çinko ve immün kompetensi değildi yaşlı insanda. Araştırılmış 1987'den beri bilinen bir şey bu. Çinko değerleri kanınızda normal olsa bile bu eksiklik olmadığı anlamına gelmiyor. Neden? Asıl mühim olan hücrelerdeki çinko değeri. Onu ölçmüyoruz. Sadece serumdaki, kandaki değeri ölçüyoruz. Ama kandaki değer normal olsa bile yine de çinko eksikliği olabilir. Onun için ayrı bir test var. Intracellular çinko leveli ölçmek için. Aslında onu yapmak gerekiyor. Yani bir normal ben kantal yaptım, bende eksik yok dediğiniz zaman bu hiçbir şey ifade etmiyor. Çinko eksikliği olmadığı anlamına gelmiyor. Onun için özel test yapmak gerekiyor. Ve çinkoyu kullandığı zaman bütün bu sağlık hastalıkları, soğuk hastalıkları, zatürre hastalıkları inanılmaz yani 2 hafta sürecekse 2 güne düşüyor. 3 güne düşüyor. Yeterince oranla. Araştırılmış. Çinko displays antiviral activity. 1981'den 1986'dan beri makaleler var. Kanıtlamış bunları. Kromyum. Bu da bir mineral. Organik kromyum kullanırsanız bağışıklık sisteminizi hayvanlarda arttırdığını çantamış. Manitoba Corporation 1993'ten beri deniliyor. US Department of Agriculture found %90 insanlarda kromyum eksikliği var. 1985'lerde kanıtlanmış. Kim kullanıyor kromyum? Kim veriyor? Kim ölçüyor? Bağışıklık sistemi hele Covid zamanında bizim bunlara ihtiyacımız var.
Next page. Ortomoleküler depresan tedavisi. Magnezyum, şart, kanıt burada. Bakın kitap yazmış. George Bean, David Harold Murray, Magnesium Major Depression. Sadece magnezyum tedavi edebiliyorsunuz. Artı vitamin B, B6, vitamin C fenolalinden şey artırıyor, epinefrin. Bu da mutluluk hormonu epinefrin. Niacin B3, aynı bahsettiğim gibi. Tedavide çok başarılı antidepresan. Şizofren için yine B3, çok başarılı. Araştırılmış Discovery Recovery Controversy 1999'da Kanada'da. Bunda kitap olarak var. Evet, sonucumuza geldiğimiz gibi Alptekin Bey'le bizim ürettiğimiz vitaminlerin inşallah yakında Neurolipo 30 tane mineral ve vitaminler olacak içinde. Umudumuz mental performansı arttıracak, hafızayı arttıracak. Yani bu basit davranışsal çocuklarımızda, yetişkinlerimizde, yani 7'den 70, 5'ten 77'ye kadar diyebiliriz. Herkes kullanabilir. Bir de güzel tarafı, yani ben şu an evde en azından 10 tane farklı vitamin kullanıyorum günde. Yani sırf onları yutmaktan yoruluyorum vallahi. Ama bunlar içinde hepsi var. 30 tane. Düşünebiliyor musun? 30 tane her gün sabah elinize dizip de yutacağınızı. Ama bu günde bir saşe içiyorsunuz. Bitti. Hem rahat, compliance artıyor. Sırf almaktan insanlar unutuyor, alamıyor. Omega Lipo aynı şekilde. Beyni desteklemek için DHA. Yandestrol var içinde hepsine. Yani insanlara hem kolaylık olsun, bir de ayrı bu vitaminleri Alptekin Bey'le geçen şey yaptık. Ben 2 sene önce değil mi sana vitamin C lipozomal önermiştim. Evet. Alıyordun sen. Günde bir saşe içiyorsun. Aylık ücreti ne kadar? 50 pound. Yani 50 euro falan gibi bir şey. Bunda 30 tane var. Ayrı ayrı alırsanız hesapladık 1200-1300 Evet. pound tutuyor. Bizimkisi ondan kaç? 4'te 1'i, 5'te 1 fiyatı olacak. İnşallah. Üretebilirsek. İnşallah. Ya TMS'yi, TCDS'yi desteklemek için bence şart. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.